Ve çok kıymetli bir konuğumuz daha var. Şüpheniz olmasın efendim. Nöroloji uzmanı Aslı Şentürk bugün bizlerle beraber. Aslı Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba, nasılsınız? Biz Çok iyiyiz. teşekkürler. Maşallah. Siz geldiniz. Daha iyi bir sürü sorumuz var size tahmin edersiniz ki. Benim yine böyle çok böyle basit sorularım olacak tabii ki. Bu sefer cahilce demiyorum çünkü böyle Yok vallahi hiç cahilce sorular değil. Eğer cahilce sorular bunlarsa akıllıca sorular nasıl ben merak ben böyle ediyorum. bazılarını size sorup ondan sonra soracağım. Ama benim şöyle bir sorum var. Yani özellikle migrenden çok fazla şikayet edildiğini bildiğim Çünkü için. toplumda çok sık görülüyor. Her 5 kişiden birinde görülüyor migren. Ha. Kadınlarda daha da sık, 4 kadından birisinde görülüyor. O yüzden de elbette ki çok gündemde olan bir durum. Şimdi benim çok yakın, çok çevremde çok yakın arkadaşlarım dediniz ya, şimdi bana daha tanıdık geldi tabii işte 4 kadından bir tanesinde Evet. diye. Şöyle bir sorun var. Ben böyle bu tip şeyleri çok fazla çağırmaktan hoşlanmayan da bir insanım aslında. Böyle sürekli böyle acaba hastalık hastası bu bende var mı diye de buna konsantre olmamaya çalışıyorum. Özellikle en büyük korkularımdan bir tanesi, yine söyledim ama yine çağırmak gibi olmasın, migren ağrısı. O da böyle çünkü ağrısının çok şiddetli olduğunu biliyorum. Evet, çok şiddetli. Hem arkadaşlarımda görerek bile zaten bunu anlayabiliyorum. Çünkü hiçbir şekilde günlük hayatlarına devam edemiyorlar. Yani günlük yaşam aktivitelerini Evet, tamamen sıfır, durduran aynen, sıfıra bir ağrı. O yüzden de zaten verimliliği azaltan, insanın hayatına bir es vermesine sebep olan bir ağrı. O yüzden önemli. Tedavi etmek lazım. sorum şu, birdenbire mi hayatımıza giriyor migren ağrısı? Bir gün ya bir gece ya da bir sıkıntı yaşadığımızda, bir stres yaşadığımızda, çok aşırı bir üzüntü belki yaşadığımızda mı giriyor? Yoksa doğuştan mı geliyor Aslında migrenler buna yatkın doğuyorlar. Migren bir yatkınlık aslında. Genelde zaten migrenlere sorarsanız ya annesinde ya teyzesinde, ailede mutlaka birilerinde migren de vardır. Migren bir yatkınlık. Bunu tetikleyici bazı faktörler var. Özellikle ergenlik döneminde çok ön plana çıkıyor. Bu neden? Hormonlarla alakalı. Kadınlarda zaten hormonlardan çok fazla etkileniyor. Özellikle de adet dönemi gördüğümüz migren ataklarından da yola çıkarak bu sonuca vardık. Ergenlik dönemindeki o hormonların değişimiyle birlikte migren atakları başlıyor. Ama nadir olmayarak çocuklarda da aslında migren görüyoruz. Birazcık özellikleri farklı oluyor. Onlar için belirlenmiş farklı kriterler var. Ama son zamanlarda özellikle bizim bu sınav stresi vesaireyle daha ergenlikteki o hormonları yaşamadan çocuklar çok daha öncesinde migren ağrılarını yaşamaya başlıyorlar Aslı ve hocam, peki, tedavi etmek yani gerekiyor. her baş ağrısı migren ağrısı Evet. mıdır? Yani Nasıl anlayacağım? migrenle baş ağrısını birbirinden nasıl Evet, ayırt nasıl edeceğiz? ayıracağız? Migren baş ağrısı kendi has özellikleri olan Nasıl? bir ağrı. Hastalar genelde geleceğini anlıyorlar. Öncesinde bir halsizlik hissi, bir böyle aşırı yeme isteği olabiliyor. Bir gün öncesinde uyku hali olabiliyor. Bazı hastalar çok esniyorum diyebiliyor. Sonrasında ağrının öncesinde bir böyle 1 saate kadar sürebilen aura dediğimiz bir dönem olabiliyor. Göz önünde ışık çakmaları ya da bir perde inmesi gibi, bazen dilde uyuşma gibi. Bunlar 1 saatten kısa sürüyor. Bunun sonrasında da özellikle tek taraflı, başın bir tarafına yani göz çevresinde olur genellikle. Şiddetli, zonklayıcı bir ağrı. Çok şiddetlenirse bulantı, kusma yapabiliyor. Gözüm şişti der hastalar, gözleri Zonkladığını şişer. hissediyor. Evet, Sanki orada böyle bir yumruk ödem yemiş gibi. oluşur. Evet. Bu gerçek bir his, yani o his mi yoksa gerçekten Gerçekten görebiliyor musunuz zonkluyor gözün? çünkü Gözün migrenin ileri safhası aslında migren bizim baş ve yüzümüzün duyusunu alan trigeminal sinir vardır. Trigeminal sinirin çekirdeğinin aşırı hassasiyeti. Bu trigeminal sinir damarlar üzerinde de dalları var. Trigeminal sinir aşırı uyarılınca, aşırı uyarılır hale geldiğinde damarlar üzerinde aşırı inflamasyon dediğimiz bir kas katı başlatıyor ve damarlar genişliyor. Bu damarların genişlemesi esas o zonklayıcı ağrıya sebep oluyor. Ve trigeminal siniri bir takım bulantıyla ilgili merkezlerle de alakası olduğu için bulantı, kusma gibi şikayetler yapıyor. Genelde böyle karanlık odada, sessiz bir Aynen. yerde, serin bir yerde Karanlık, sessiz bir yerde istirahat edin İstirahat, diyoruz. yani- Mümkünse uyuyun. En iyi gelen şey uykudur aslında migrene. Ama ağrıdan uyuyamaz. Ama ağrıdan uyuyamaz hastalar. Bir süre sonra kronikleşebiliyor. Artık özellikle 35-45 yaş arasında hem hormonların zirve yapmasıyla hem de hayat stresinin iyice zirve, sorumlulukların artmasıyla o yaş grubunda çok daha yoğunlaştığını görüyoruz. Bazen kronikleştiğini, neredeyse ayın her gününü ağrılı geçirdiğini görüyoruz hastaların. Peki, kendi o zaman başına- müdahale etmek evet, gerekiyor. kendi başına çözemedi, karanlık oda yetmedi de bir nörolog olarak, nöroloji uzmanı olarak Aslı Hanım'a geldi bu kişi. Siz Bir sürü tedavide neler yapıyorsunuz? Ya şöyle bu zamana kadar bir sürü elimizde tedavi seçeneği vardı. Farklı
alanlarda kullanılan ilaçları biz migrende de kullanıyoruz. Çünkü bunlar ağrı yollarına da etkili ilaçlardı. İşte epilepside kullandığımız ilaçlar, depresyonda kullandığımız ilaçlar, bazı tansiyon ilaçları damarlar üzerinden etkili olduğu için. Bir de bu ilaçları kullanıyorduk. 2010 yılından itibaren de botoks bu konuda, botulin bu konuda onay aldı. Çünkü aslında botulin nörologların böyle 30-40 yıldır kullandığı bir ilaç. Kas katılığıyla giden hastalıklarda kasları gevşetme özelliği var. Geçici bir felç yapıyor. Biz esasında bu amaçla birçok tikle giden, kasılmayla giden hastalıkta kullanıyorduk botoksu. Ta ki estetikle ilgili ön plana çıkana kadar bu kadar duyulur hale geldi. Sonrasında botoksun aslında sadece kasları çalıştıran sinirler değil de duyumuzu alan sinirleri de bloke ettiği fark edildi. O nedenle de migrende de etkin bulundu. Şu anda kronik migrende elimizde çok güçlü olarak botulin toksini kullanıyoruz. Ama kozmetikteki kullanılan botoks da sizin yaptığınız botokslar birazcık farklı. Farklı doz olarak biz Doz oldukça olarak da yüksek bir doz farklı. kullanıyoruz. Ama yani şimdi alnınıza yaptığınız botoks, kaz ayaklarına falan yaptığınız botoks migreni kısmen etkileyebiliyor. Botoksu biz trigeminal sinirin bütün uç dallarına yapıyoruz Değil mi? Siz aslında. Belirlediğimiz noktalar noktalarınız onlar. belli. Yani sırf alnına Hasta yapılan özelinde de botoksla bazı değil. noktalar belirlemek gerekiyor. Çünkü hassasiyet gösteren tetik noktalar ya da hassas noktalara da ekstra dozlar yapmak gerekiyor. O Farklılık trigeminal gösteriyor. siniri komple bloke etmiş oluyoruz botoksla aslında. Peki, Farklılık gösteriyor tabii ki botoks kısmen çözüyor aslında. Evet. Yani en azından Ya şöyle bir teğet şey. geçiriyor. Yani tamamen sıfırlamıyor. Migreni sıfırlayan bir şey yok elimizde şu anda. Migren nasıl diyeyim, tansiyon gibi, şeker gibi kronik bir hastalık. Siz buna yatkınsınız. Biz bunu ama çok iyi yönetebiliyoruz. Yani migren ağrılarını iyi yönetebiliyoruz. Burada hastanın yaşam şeklini de değiştirmesi çok önemli. Uyku düzeni çok önemli. Fazla uyumak ya da az uyumak ağrıları tetikleyebiliyor. Kafein almak etkiliyor mu? Aşırı kafein tüketimi yine etkileyebiliyor. Onun dışında yemekler özellikle Baharatlı veya kola olsun, şeyler asitli özellikle bu içecekler. paketli gıdalar, içinde koruyucu madde bulunan gıdalar, içinde sodyum nitrat bulunan gıdalar ağrıları yine tetikleyebiliyor. Bunları hastaya anlatarak hasta bunu bir yaşam tarzı haline getiriyor aslında bir yerden sonra. Yani kendine çok dikkat Ağrıyı etmesi da lazım. bir yerde ilaçlarla bazen botulin toksinle kırmak gerekiyor o kronik döngüyü. O zaman da biz devreye girip bunu yapıyoruz. Hastayı da eğitiyoruz aslında bir yerde. Anladım. Aslı Hocam biz Burcu'yla beraber bir şey duyduk. Ne kadar doğru bilmiyorum. Migren aşısı diye bir şey mi var? Migren aşısı evet birkaç yıldır çalışmaları yapılıyor. Türkiye'de bir ayağıydı onun aslında. Aşı dediğimizde insanların aklına hani bir kere yapılıyor ve bir daha hiç Yapılıyor ve yaşamıyormuşuz kurtuluyorsun, gibi bağışıklık ya da belli kazanıyorsun. bir kür uygulanıyormuş gibi Sonbaharda geliyor. Eylül-Ekim gibi falan böyle Grip değil mi? aşısı Böyle gibi, grip değil mi? aşısının hemen yanına bir altına ya da bir üstüne Pek yapılıyor. öyle bir şey değil. Aylık bir tedavi. Aslında enjektable bir tedavi olduğu için bir de biyolojik bir ajan olduğu için aşı diye geçiyor ama koruyucu tedavilerden bir tanesi ve migrenin patofizyolojisine özel geliştirilmiş bir ilaç olduğu için özellikle çok gündemde. Her ay tedavi, her ay enjeksiyon yapmanız gerekiyor kendinize. Bu aşı migrene ne Nereden? yapıyor? Nereden yapıyorsunuz bunu? Ay çok pardon. Dur, Ya, bir sürü sorular var. Şey gibi Kafamda bir aynı sürü deli soru insülin var. gibi Evet. kendi Yani istediğiniz hazır enjektörleri var. Koldan ya da Koldan. göbekten yapılabiliyor. Yapılan çalışmada aylık ya da ayda 2 tane yapılanlar var ama ayda bir tane yapılması yeterli görünmüş. Yani yılda 12 tane mi yaptırman Evet. gerekiyor? Botoksu mesela 3 ayda bir yaptırmanız yeterli ama aşıyı her ay yaptırmanız migren lazım. aşısının botokstan avantajı ne? Üstünlüğü İkisinin ne? tam karşılaştırmalı bir çalışması yok şu anda. Ama benzer yollar üzerinden etki ediyorlar aslında. Yine o da ağrının yayılmasıyla ilgili yeri bloke ediyor aşıda. Yani esas trigeminal sinire direkt etki etmiyor. O nedenle şu anda elimizde botoks çok güçlü bir silah olarak var aslında. Onu kullanıyoruz migrende. Gerçekten doğru noktalara doğru bir şekilde yapıldığı zaman çok etkili oluyor. Ama aşı için biraz daha vakit var çünkü FDA onayını daha yeni aldı. Bir ay bile olmadı. Türkiye'ye gelmesi muhtemelen birkaç yılı bulacaktır. Bir de maliyet olarak da oldukça yüksek. Yeni ve biyolojik bir ajan olduğu için de maliyeti oldukça yüksek. Gelişmeleri bayağı yakından Çok. takip ediyorsunuz. Çünkü az önceki programdan önceki Ya migren, konuşmamızda çünkü ben migrenden öğrendim migren aşısını. müzdarip inanılmaz derecede çok hastamız var bizim. O yüzden de migrenle ilgili her şeyi çok yakinen takip ediyoruz. Bir de baş ağrısı benim özel ilgilendiğim bir alan. Çünkü mesela botoks değil sadece. Botoksu yapıyoruz evet. Bazı hastalarda da
blokajlar yapıyoruz, sinir blokajları yapıyoruz. Bunlar da etkili olabiliyor hastalarda. Yani bunu hastasına göre karar vermek lazım. Sadece hani botoks uyguladık, başka da seçeneğimiz yok değil. Başka seçeneklerimiz de var elimizde. Peki 8-10 yaşında bir çocuk başım ağrıyor dedi, migren olabilir mi? Olabilir. 8-10 yaşında. Ki muhtemelen migrendir. Yani 8-10 yaşında bir çocuk migreni yoksa başım ağrıyor demez. O derecede şiddette bir ağrısı yoksa ağrıyor demez. Anne babaların özellikle bu konuya çok dikkat etmesi lazım. Genelde şey diyor, işte ders çalışmaktan kaçmak için ya da başka bir şey için başı ağrıyor diyor. Ama baş ağrısı önemsenmesi gereken bir şikayet. Çocuğun böyle bir şikayeti varsa önemli. Çünkü çocuklukta mutlaka tedavi etmek lazım migreni. Bir ağrı hafızası oluşuyor çocuklukta. Eğer bu ağrı kalıcı, kronikleşirse ve bu kişiler ileride çok daha fazla kronik ağrılara yatkın oluyorlar. Sadece migren değil, diğer ağrılara da. Peki diyelim ki tedavi olmadı. O zaman kurtarmak biraz daha sıkıntı. Olmadı, tedavi olmadı. Geldi 20'li 25'li yaşlara kadar hiç tedavi olmadı. Annesi babası da inanmadı baş ağrılarına. Peki 20'li 25'li 30'lu yaşlarda size geldiğinde kesin bir tedavisi var mıdır bu migrenin? Migrenin kesin bir tedavisi yoktur. Çözecek bir şey yaptık da tamamen geçti diyeceğimiz bir şey yok ama çok iyi kontrol altına alınabilir. Yani hayatını şey yapabilir Hayatın, misiniz? evet, Kolaylaştırabilir misiniz? Kesinlikle günlük yaşam aktivitelerini hastalar şöyle kronik migren şu zaten ayda 15 günden fazlası ağrılı geçirmek. Bu hastaların %70'den fazlası tamamen bağımsız hale geliyorlar. Yani hani artık ağrı hissetmiyor. Ağrı ya da günlük yaşamını etkileyecek düzeyde değil. Hafif bir ağrı hissediyor. Hiçbir zaman o şiddete ulaşmıyor ağrı. Botoksun en önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Ama sadece dediğim gibi sadece botulin toksin değil, diğer tedavi yöntemleri de o blokajlar da genelde baş ağrısıyla ilgilenen uzmanlaşmış birisi bunları hasta bazında karar vermek lazım. Yani hangi hastaya ne yapalım, hangi yolu izleyelim ona göre karar veriyoruz. Bir de eksiklikler varsa oraları doldurmak lazım. Bir nörolog olarak işte sadece baş ağrısını, başının ağrısını geçirme, ağrı kesici gibi bir şey değil bu. Uykusunu da sorgulamak, yeme düzenini sorgulamak gerekiyor. Stresi, çocukluk travmasını bile sorgulamak gerekiyor bazen. Çünkü birçok kronik ağrının altında aslında çocukluk travmaları yatıyor. Bazen onu terapiste de göndermek gerekiyor. Yani bu bayağı geniş açıdan bakılması gereken bir durum migren aslında. Bu geniş açıyı da herhalde bir nöroloji uzmanından daha geniş bakabilen kimse olmaz. Ne dersiniz? Evet, yani biz bununla hep haşır neşir olduğumuz için artık çok iyi tanıyoruz hastalarımızı. Herhalde bizden daha iyi bilen yoktur diyorum yani. Evet efendim, verdiğiniz değerli bilgiler için size teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Migren hakkında bayağı bir bilgilendik ha Burcu, ne dersin? Aynen öyle. Süper oldu. Teşekkür ederim, sağ Elden olun. geldikçe tabii ki yani sonuçta yaşamadan da çok da fazla sormak ve öğrenmek de çok mümkün değil ama evet, migren ağrısı insanların... çok şiddetli bir ağrı ve gerçekten günlük yaşamdan insanları alıkoyan bir ağrı. O ağrıdan kurtarmak lazım. Ciddi iş gücü kaybına da sebep oluyor. Yani kişiler işlerine gidemiyorlar ya da çocuğuna bakacaksa bakamıyor vesaire. Bu ağrıyı bir şekilde geçirmek gerekiyor. Biraz elbette ki öldürücü bir hastalık değil ama hayat kalitesini çok etkileyen bir hastalık ve mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalık. Günümüzde de maalesef çok fazla var. Özellikle stresli yaşam koşulları, plaza hayatı ve biraz da besinlerle de alakalı olarak bu paketli gıdalar, koruyucular vesaire giderek sıklaştı. Evet Aslı Hocam, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. Ama bizim tabii programımız bitmiyor. Yine tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım birazdan ne var?